Ototünü icat eden mühendis, insan sesini düzeltmeden önce petrol aramalarında yer altından dönen karmaşık sinyalleri çözüyordu. Fakat bu, iki ayrı mesleğin aynı özgeçmişte tesadüfen buluşmasından ibaret değildi. Çünkü ototünü çoğu zaman yanlış notayı bulup doğru tuşun üzerine taşıyan görünmez bir piyano gibi düşünüyoruz. Peki ama böyle bir makinenin petrol kuyularıyla ne ilgisi vardı? En kolay açıklama, petrol için yazılmış bir algoritmanın yıllar sonra şarkılara bağlandığını düşünmektir. Fakat yer altından kayıt stüdyosuna taşınan şey yalnızca eski bir kod değildi. Bir nota gerçekten tek bir nokta mıydı? Değilse bilgisayar şarkıcının bilinçli hareketiyle istemeden kaçırdığı sesi nasıl ayıracaktı? Ototünün petrol sahasından pop müziğe uzanan yolu makinenin neyi ölçebildiğiyle hangi kararı insana bırakmak zorunda kaldığını ayırmaya bağlıydı. İlk kanıt ne bir kuyuda ne de bir bilgisayar laboratuvarındaydı. Makinenin ilk yanılgısı yanlış söylediğimiz anda değil, doğru söylediğimizi sandığımız anda başlıyordu. Çünkü kusursuz bir notanın ölçüm cihazında nasıl görüneceği sandığımız kadar açık değildi. Bir şarkıcıdan mikrofonda tek bir notayı mümkün olduğunca düz tutmasını isteyin. Kulağınız uzun ve sabit bir ses duyar. Fakat ekrandaki çizgi hedefin çevresinde sürekli aşağı ve yukarı hareket eder. Çizgi tek bir noktaya oturmak yerine dar bir koridorun içinde gezinir. Doğal bir şarkı vibratosunda bu hareket saniyede yaklaşık 4 ila 7 kez tekrarlanabilir. Yani kulağımıza canlı ve kontrollü gelen bir nota ölçüm cihazının önünde her saniye birkaç kez yerinden ayrılır. Bu salınımların hepsi hata değildir. Şarkıcı bazen notaya aşağıdan yaklaşır, bir hecenin sonunda sesi bilinçli olarak bırakır ya da iki nota arasındaki geçişi uzatarak duyguyu taşır. Dinleyici bu değişimlerin çoğunu kusur olarak değil, canlılık olarak algılar. Makine bütün bu hareketleri hedefe yapıştırırsa detone olmayı düzeltmekle kalmaz. Performansın karakterini de siler. Hiçbirine dokunmazsa bu kez gerçekten kaçırılan nota olduğu yerde kalır. Demek ki ölçülebilen her sapma düzeltilmesi gereken bir hata değildir. Bilgisayar şarkıcının yüzünü görmez. Nefesindeki tereddüdü duygu olarak yorumlamaz ve bir kaymanın bilinçli olup olmadığını bilemez. Önünde yalnızca sürekli biçim değiştiren bir ses dalgası vardır. O dalgayı ne kadar hassas ölçerse ölçsün, bilinçli hareketle hata aynı görünür. Bu yüzden ototünün ilk gerçek engeli sesi hareket ettirmek değil, bu karmaşadan güvenilir bir ölçüm çıkarmaktı. Bu problem kayıt stüdyosunda yeni görünüyordu. Fakat hiçbir sinyalin üzerinde hangi parçanın anlamlı, hangisinin yanıltıcı olduğunu gösteren bir etiket yoktu. Hildebrandt böyle bir işarete güvenmenin bedelini çok daha önce görmüştü. Bir petrol kuyusunda bütün makineler kusursuz çalışsa bile sonuç yine de başarısız olabilir. Ekip doğru görünen noktaya gelir, sondaj planlandığı gibi ilerler ve aylarca süren emek toprağın içine gömülür. Sondaj tamamlanana kadar kararın yanlışlığı görünmeyebilir. Tüm bu sürecin sonunda ekonomik değer olan hiçbir şey çıkmayabilir. Ortada bozulan bir makine yoktur. Yalnızca yanlış okunmuş işaretlerin bıraktığı pahalı bir delik vardır. Yer altındaki kaya katmanları yüzeyden doğrudan görülemez. Bu yüzden toprağa güçlü titreşimler gönderilir. Dalgalar farklı katmanlardan yansır ve yüzeydeki alıcılara geri döner. Fakat kaydedilen şey yeraltının temiz bir fotoğrafı değildir. Tek bir iz farklı katmanlardan dönmüş birkaç yansımanın üst üste binmesiyle oluşabilir. Aynı anda ulaşan işaretler birbirine karışır, bazıları zayıflar, bazıları gecikir ve aranan yapı büyük bir çizgi yığınının içinde kaybolur. Andy Hildebrandt 1976'da Exxon Production Research'e katıldığında önündeki sorun buydu. Sismik kayıtlardaki istenmeyen yansımaları ayırmak ve dalgaların yer altında nasıl ilerlediğini kestirmek için dijital sinyal işleme üzerinde çalıştı. Daha sonra kurucular arasında yer aldığı Landmark Graphics bu karmaşık verilerin bilgisayar ekranında yorumlanmasını kolaylaştırdı. Onun işi petrolü doğrudan görmek değil, görünmeyen bir yapının bıraktığı düzensiz izlerden sondaj yapılabilecek kadar güvenilir bir karar çıkarmaktı. Bu geçmiş bazen hazır bir petrol algoritmasının daha sonra ototüne çevrildiği şeklinde anlatılır. Hildebrandt ise iki alanda aynı kodun çalıştığı fikrini açıkça reddetti. Petrol sahasından yanında getirdiği şey bitmiş bir müzik programı değil, karmaşık bir sinyalin içinden güvenilir ölçüm çıkarma becerisiydi. 1989'da petrol işini bıraktığında başarılı bir kariyerin doğal devamını da bırakmış oldu. 40 yaşlarındayken Rice Üniversitesi'nde kompozisyon öğrencisiydi. Yeniden müziğin içindeydi ama aklında şarkıcıları düzelten bir makine yoktu. Müzik onun için yeni değildi. Gençliğinde profesyonel olarak flüt çalmıştı. Bu yüzden
yüzden Rice'daki öğrenciliği yıllardır hayatında olan başka bir çizgiye geri dönüş anlamına geliyordu. Müzik eğitiminin ardından Jupiter Systems adıyla dijital müzik araçları geliştirmeye başladı. Petrol sahası ona görünmeyeni dalgadan ölçmeyi öğretmişti. Fakat bir şarkıcının hangi hareketinin korunması gerektiğini hiçbir kaya katmanı söyleyemezdi. 1995'te bir ticaret fuarı sırasında Hildebrand, ürünlerinin dağıtıcısı ve birkaç iş ortağıyla öğle yemeğindeydi. Gelecekte yapılabilecek cihazlar konuşulurken dağıtıcının eşi kendisini doğru notalarda söyletecek bir kutu yapmasını istedi. İstek bir ürün sunumu gibi değil, yemek arasındaki sıradan bir dilek gibi söylenmişti. Masadakiler tabaklarına baktı ve kimse bir şey söylemedi. Hildebrand da ilk anda bunun berbat bir ürün fikri olduğunu düşündü. Yine de istek zihninde kaldı. Sonraki 8-9 ay boyunca başka bir projeyle uğraştı. Fikre geri döndüğünde problem onun bildiği türden bir dijital sinyal işleme sorusuna indirgenebiliyordu. Değişken bir sinyalin içinden güvenilir bir sayı bulmak. Bir sonraki fuara çalışan bir sistem götürdüğünde öğle yemeğindeki sessizliğin yerini bambaşka bir tepki aldı. Hildebrand'ın anlatımıyla yapımcılar prototipi neredeyse elinden çekip alıyordu. Masada kimsenin ciddiye almadığı sorun fuar salonunda gerçek bir ihtiyaca dönüşmüştü. Sesin perdesini değiştirmek yeni değildi. Bir kaseti Hızlandırırsanız ses incelir. yavaşlatırsanız kalınlaşır. Fakat şarkıcının ses rengi de kolayca bir çizgi film karakterine dönüşür. Hildebrand'ın sistemi yalnızca perdeyi değiştirmeli. Kişinin kendine özgü sesini korumalı ve bunu kayıt sürerken yapabilmeliydi. Hedef, sesi başka birine çevirmeden tek bir özelliğini yerinden oynatmaktı. Bunun için önce dalganın hangi aralıkta tekrar ettiğini bulması gerekiyordu. Program, sesin kısa bir parçasını biraz gecikmiş kendi kopyasıyla karşılaştırıyordu. Desen hangi aralıkta yeniden çakışıyorsa dalganın tekrar süresi, dolayısıyla perdesi ortaya çıkıyordu. Hildebrand'ın patentinde bu yöntemin adı otokorelasyondu. Birkaç çevrimlik dalga artık adsız bir şekil değildi. Sistem onun o andaki perdesini hesaplayabiliyordu. Makine şarkının ne anlattığını bilmiyor, yalnızca dalganın düzenini sayıyordu. Yazılım sesi düzeltmeden önce onun nerede olduğunu ölçebiliyordu. Fakat hiçbir dalganın üzerinde sesin hangi notaya ait olması gerektiğini söyleyen bir etiket yoktu. Mevcut perde bulunmuştu. Peki makine amaçlanan perdeyi nereden bilecekti? Bir kayıt stüdyosunda en etkileyici performans en doğru performans olmayabilir. Şarkıcı cümlenin duygusunu ve zamanlamasını kusursuz yakalamış, yalnızca tek bir hecenin sonunda notayı biraz kaçırmış olabilir. Aynı bölümü yeniden söylemek teknik hatayı düzeltir. Fakat ilk kayıttaki enerjiyi geri getireceğinin garantisi yoktur. Teknik olarak daha temiz ikinci kayıt ilkinden daha cansız duyulabilir. O tek heceyi başka bir kayıttan kesip almak da cümlenin nefesini ve akışını değiştirebilir. Aynı perdeye ulaşmak, aynı anı yeniden kurmak değildir. Stüdyonun elindeki sorun yanlış notayı düzeltmek kadar doğru anı kaybetmemektir. 1997'de piyasaya çıkan Autotune bu iki seçenek arasında kalmamayı vaat ediyordu. Kullanıcı önce şarkının makamını ve izin verilen notaları sisteme veriyordu. Yanlış ton seçilirse matematik kusursuz çalışıp sesi yanlış hedefe taşıyabilirdi. Bu yüzden niyet hala insandan geliyordu. Doğru hedef seçildiğinde bile geriye başka bir karar daha kalıyordu. Retool speed yani düzeltme hızı sesin o hedefe ne kadar sürede ulaşacağını belirliyordu. Daha uzun süre şarkıcının doğal hareketlerine yer bırakıyor, süre kısaldıkça nota hedefe daha sert biçimde çekiliyordu. Bu kontrolün tek bir doğru ayarı yoktu. Aynı hece yavaş ayarda hedefe daha yumuşak yaklaşıyor, hız arttıkça notalar arasındaki geçiş kısalıyordu. Stüdyodaki mühendis yalnızca hedef notayı değil, o notaya ulaşan hareketin ne kadarının kalacağını da seçiyordu. Autotune açılıp kapanan bir yapıdan çok sesin hedefe ne kadar sürede varacağına ilişkin bir karardı. Doğru ayarda dinleyici yalnızca kurtarılmış performansı duyuyor, onu kurtaran işlemi duymuyordu. Bu sayede tek bir kaçak hece yüzünden iyi bir kayıt atılmıyor, şarkıcı da aynı duyguyu yeniden üretmeye zorlanmıyordu. Autotune'un hedeflenen kullanımında en başarılı müdahale kimsenin varlığından şüphelenmediği müdahaleydi. Herkesin tanıyacağı bir ses olarak doğmadan önce yazılımın kazanması için ortadan kaybolması gerekiyordu. Return speed kısaldıkça düzeltme daha hızlı uygulanıyordu ve kontrolün en ucunda sıfır noktası vardı. Bu sayı ilk bakışta işlemin kapandığını düşündürebilirdi. Fakat sıfır noktası düzeltmenin yok olduğu anlamına gelmiyordu.
1998'de Londra yakınlarındaki Dreamhouse stüdyosunda yapımcı Mark Taylor, Cher'in Believe kaydı üzerinde çalışıyordu. Şarkı 6 söz yazarının elinden geçmişti. Taylor da fazla sert bulduğu ilk düzenlemenin yarısına geldiğinde o versiyonu bütünüyle çöpe atıp parçayı baştan kurmuştu. Yeni kayıt hem alışılmadık duyulmalı hem de Cher'in mevcut dinleyicilerini yabancılaştırmamalıydı. Bu yüzden vokale yapılacak müdahale küçük bir teknik denemeden daha büyük bir risk taşıyordu. Vokal kaydı hazırdı. Fakat Taylor yeni yazılımın düzeltme hızını doğal geçişlere zaman bırakmayacak kadar artırdı. Kontrolün sıfır noktası ayarında düzeltme miktarı değil, geçişe ayrılan süre sıfırlanıyordu. Taylor'ın uyguladığı aşırı hız da aynı sert mantığı duyulur hale getirdi. Ses hedef noktaya süzülmüyor, basamaklar halinde sıçrıyordu. Taylor, Cher'in bu sese nasıl tepki vereceğinden emin değildi. Bir mühendisin kaçınılacak sonuç saydığı şey, stüdyo hoparlöründen kolayca ayırt edilen yeni bir vokal karakteri olarak çıktı. Standart kayıtta kırılma yaklaşık 36. saniyede gelir. Cher bölümüne ulaştığında heceler bir notadan diğerine kaymak yerine aradaki mesafeye atlar. Kulağımız doğru perdeleri duyar fakat o perdelere ulaşan doğal hareketi bulamaz. Ses aynı anda hem kusursuz hem de açıkça yapaydır. Onu tanınır yapan da bu çelişkidir. Taylor sonucu ertesi gün Cher'e dinletti. Cher sonradan sesi duyduklarında sevinçten zıplayıp birbirlerine çak yaptıklarını anlatacaktı. Plak şirketinin ya da dinleyicinin nasıl tepki vereceğini henüz bilmiyorlardı. Fakat Cher kararını vermişti. Normalde saklanması gereken dikişler kayıtta kalacaktı. Hildebrand şarkıyı ilk duyduğunda şaşırdı. Bu uç özelliği programa koymaktan neredeyse vazgeçmişti. Yöntem ilk anda o kadar sıra dışıydı ki Taylor 1999'daki teknik röportajında efekti Digitech Talker adlı başka bir cihaza bağladı. Ototune kullandığını daha sonra açıkladı. Yani onu üreten programın adı bile saklandı. Görünmez çalışmak için tasarlanan araç kendi yöntemini gizlemek zorunda kalan duyulur bir efekte dönüşmüştü. Ototune o sırada küçük perde hatalarını fark edilmeden düzeltmek için stüdyolara girmişti. Believe'in yarattığı eşik başkaydı. Gizli yardımcının açıkça duyulan yaratıcı kullanımını küresel bir hit üzerinden geniş bir kitleye taşıdı. Aynı araç artık bir kayıtta yokmuş gibi çalışabilir, başka bir kayıtta ise sesin kimliği haline gelebilirdi. Hildebrand, petrol araması yaptığı yer altında olduğu gibi şarkıdaki dağınık çizgilerin arkasında saklanan yapıyı bulmaya çalışmıştı. Cher'in kaydındaki o birkaç hecede çizgiler kusursuz hedeflere oturduğunda başka bir şey görünür oldu. İki nota arasındaki insan hareketi kaybolmuştu. Şarkıcı değişmemişti. Notalar da değişmemişti. Sesi yabancılaştıran aralarında artık doğal bir geçiş kalmamasıydı. Yani ototune iki nota arasındaki yol uzunluğunu değiştirerek şarkıyı nasıl duyduğumuzu değiştirdi. Bir başka tarafta ise iki tekerlek birbirine hiç rastlamayacak insanların yollarını değiştirip evlilik çevrelerini büyüttü. Bisikletin yaygınlaşmasıyla evliliklerin nasıl değiştiğini anlattığım video şu anda ekranda.